Herkese merhaba. Önceki derslerimizde veri tabanımızı oluşturduk ve veri tabanımızın nasıl hem kullanıcı arayüzü üzerinden hem de SQL komutları üzerinden nasıl oluşturulacağını gördük. Herhangi bir veri tabanının ve nasıl silineceğini gördük. Öğrenci DB ismi de bir veri tabanı oluşturduk. Ama bunun içinde henüz herhangi bir tablo yok. Tables'ı tıkladığınız zaman burada System Tables, File Tables vesaire dışında ki bunlar default SQL tarafından oluşturuluyor. Bunlara dokunmayacaksınız şu aşamada. Bizim kendi kullanıcı olarak oluşturduğumuz herhangi bir tablo olmadığı için bunun altında sadece klasör gözüküyor. Herhangi bir tablo gözükmüyor. Bu dersimizde tablo oluşturmayı ve tablo silmeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Tablo nasıl oluşturulur? Tablo nasıl silinir? Öncelikle ben size kullanıcı arayüzü üzerinden tablo oluşturmayı öğreteceğim. Daha sonra SQL komutlarıyla tablo oluşturmayı öğreteceğim. Silmeyi de aynı şekilde kullanıcı arayüzü yani Microsoft SQL Server Management Studio bu program üzerinden tablo silmeyi önce öğreteceğim. Daha sonra da SQL komutlarıyla tablo silmeyi öğreneceğiz bu dersimizde. Şimdi öncelikle bir tabloyu kullanıcı arayüzü yani Microsoft SQL Server Management Studio üzerinden nasıl oluşturursunuz? Onu görelim. Tables, bakın burada veri tabanınızı genişletin, artıya basın. Burada Tables'a gelin. Tables'ı genişletin. Tables seçiliyken sağ tık New Table demeniz gerekiyor. Bakın yeni bir tablo oluşturma ekranı bu ekran arkadaşlar. Yeni bir tablo oluşturacağız. Bu tablomuz bizde öğrenci veri tabanındaki öğrenci tablosu. Klasik öğrencilerin isimlerini yazdığı tablo olacak. Tablomun ismine öğrenci tablosu ismi vereceğim. Biraz sonra ama. Şu anda sütunlarını ayarlamam gerekiyor. Yani oluşturacağım tablonun hangi sütunlardan oluşacak onları belirleyeceğim. Tablomun ilk sütununun ben öğrenci numarasından oluşmasını istiyorum. Dolayısıyla buraya geliyorum. Öğrenci no diyorum. Öğrenci no önemli. Her öğrencinin ayrı bir numarası var biliyorsunuz. Ve iki öğrenciye aynı numara atanamıyor. Şimdi öğrenci no dedim. Sütunumun adını burada yazdım. Veri tipi. Şimdi Excel'den farklı olarak burada Excel'de hızlı hızlı sütunları yapıyorsunuz. Altına hangi hücre ne yazarsınız kabul ediyor Excel. Ama burada SQL'de öyle değil. SQL'de arkadaşlar bir sütunun hangi tip veri tutacağını önceden belirlemeniz ve SQL'e bildirmeniz gerekiyor. Benim öğrenci no sütunum sadece tam sayı yani int dediğimiz, bakın burada int'i seçin. Integer İngilizcesi tam sayı demek. Tam sayı değerleri tutacaktır diye belirtiyorum arkadaşlar. Bakın. Bunu belirtmeniz gerekiyor. Her sütun için o sütunun veri tipini belirtmeniz lazım. Bu öğrenci numarası sayı tutacak. Tam sayı tutacak ve bu int olacak. Bunu int olarak belirledim. Sonra allow nulls yani boş olabilir mi bu sütun diye bir sütun var. Bunu ben bir sütunda bir özellik var arkadaşlar daha doğrusu. Bu özelliği de belirlemeniz gerekiyor. Default olarak bu allow nulls tikli geliyor. Bu şekilde geliyor. Bu ne demek? Benim öğrencinin o sütunum, şimdi başka sütunlar da yazacağız. İşte öğrencinin adı, bölümü vesaire, işte doğum yılı vesaire bunları da yazacağız. Ancak ben bunları yazmadan önce şu alanı bir belirlemem lazım. Bu öğrenci no sütununun veri tipi tam sayı int. Bunu belirledim. Birkaç tane çok kullanılan veri tipi var. Bunlar biraz sonra değişik veri tipleri de göreceğiz ama aslında çok fazla sayıda veri tipi var. Bu veri tiplerinin detaylarını isteyen arkadaşlarımız için ben şöyle arkadaşlar, bakın şöyle bir site var. w3schools.com sql/sqldatatypes.asp bu siteye girerlerse bunlar hem MySQL'in hem SQL Server'ın hem de Microsoft Access'in, yani bizim SQL Server 2022'de bunun içinde birkaç tane farklı veri tabanı için ortak veri tipleri. Hepsinde aynı. Buradan bunların detayını görebilirsiniz. Hani şuna tıkladığımız zaman bize bir sürü değişik şey geliyor ya, mesela varchar geliyor şurada, mesela birazdan göreceğiz. Varchar geliyor mesela. Bu varchar nedir? Varchar nedir?
Mesela burada aratabiliriz bunu. Bakın varchar diyor. Available length string diyor. Buradan bunun detaylarını da hani okuyabilirsiniz. Benim biraz sonra derste birkaç tane daha farklı veri tipi anlatacağım. Data type göstereceğim. Benim göstermediğim diğerlerinin de detay bilgisi burada görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela int, bizim biraz önce kullandığımız int veri tipi şu medium integer diyor. Şu sayıdan şu sayıya kadarmış range'i. Yani şu ne? 2 milyar mı? Evet. Eksi 2 milyar 147 milyon 483 bin 648'den pozitif 2 milyar 147 milyon 483 bin 647'ye kadar olan rakamları tutabilirsiniz. Int ile diyor bize. Bakın burada bunu söylüyor. Şu sayıdan büyük mesela şu 47 değil de sonu 48 olduğu zaman tutamazsınız. Karşılamıyor. Bu tarz şeylere dikkat edin. Mesela hocam o zaman işte 2 milyar değil de 3 milyar 547 milyon bilmem ne gibi bir rakam, bir sayı var. Bunu nasıl tutacağım ben? O zaman big int kullanacaksınız. Bakın burada demiş zaten. A large integer. Signed range is from eksi 9 katrilyon mu? Bilmiyorum artık. Çok büyük bir sayı bu. Bu sizin işinizi görür arkadaşlar. Çok büyük sayılarda big int tutun. Ama öğrenci numarası int yeterli. Hatta small int bile yeterli. Bakın small int'in şeyi neymiş? 32.767'ye kadar ama bazı durumlarda, bazı üniversitelerde öğrenci numaraları 100 binlerle ifade ediliyor. Dolayısıyla ben int kullanacağım. Ve hani en sık kullanılan size tanıtmak için int kullanacağım. Ama isteyen small int kullanabilir ama onun da range'i şu aralıkta, bunu unutmasın. Yani şu eksi bilmem 32.768'den pozitif 32.767 aralığındaki sayıları tutabilirsiniz. Bu sütunda 32.768'i tutamazsınız demek istiyor buradaki açıklama. Dolayısıyla buradan hani detay bilgileri bu web sitesinden ya da başka birçok web sitesi var arkadaşlar. SQL Data Types for SQL Server diye yazdığınız zaman karşınıza çıkacaktır. Şimdi bunu bir kenara alalım. Bizim kendi konumuza dönelim. Şimdi allow null dediğimiz bu alan boş olabilir mi olamaz mı? Yani öğrenci no, sen bir tablo oluşturuyorsun. Bu tabloya öğrenci numaraları gireceksin, öğrencilerin adını gireceksin, bölümünü gireceksin değil mi? Doğum yılını gireceksin. Bu girdiğin sütunlardan öğrenci no sütunu boş olabilir mi? Bunu karar vermemizi istiyor bizden. Bu normalde tikli geliyor. Boş olabilir diye geliyor. Ama aslında düşünürsek ben bir tablo oluşturuyorum. İçine öğrenci numaraları, öğrenci adı falan yazacağım. Bölümü yazacağım. Öğrenci no kesinlikle boş olmamalı. Dolayısıyla bu tiki kaldıracağım arkadaşlar. Şimdi şöyle Excel üzerinden ben bu tabloyu sizlere oluşturmak istesem Excel'i ben açıyorum bilgisayarımda. Şöyle bir Excel açtım. Bakın bu tabloyu da burada oluşturacağım Excel'de. Hani nasıl mantığımızın nasıl olduğunu göreceksiniz. Burada öğrenci no şeklinde bir aslında sütun oluşturuyorum şu anda ve oluşturdum hatta. Öğrenci no. Bu tabi burada Excel'de yazmıyor ama ben burada tam sayı int oldu ve boş olamaz. Bu başlığım olacak benim. Bu satır şey olsun. Şöyle büyütelim bunu. Bold. Bold olsun arkadaşlar. Öğrenci no. Bu satır hatta şöyle bu satır şöyle sarıya boyayalım. Niye doldurmadı? Doldur. Tamam. Şimdi öğrenci no. Bu tamam. Devam ediyorum değerli arkadaşlar. Öğrenci no'da sıkıntı yok. İkinci alanım benim. Öğrenci no'yu doldurduktan sonraki ikinci alanım benim. Şöyle yapalım. İkinci alanım benim ad. Öğrencinin adı. Öğrencinin adını girmek istiyorum burada. Öğrencinin adı. Şimdi öğrencinin adı bir metin. İşte Ali, Veli, Kaan, Zeynep neyse. Bunlar sayı değil. Dolayısıyla buradaki veri tipim benim özel bir veri tipi olmalı. Metinleri kaydedebilmeliyim. O yüzden benim kullanacağım veri tipi varchar olacak arkadaşlar. Bakın burada varchar. Şimdi varchar veri tipinin parantez içinde bu metin tabanlı verileri kastediyor. Ama içinde sayı da tutabilirsiniz. Burada tutabileceğiniz veriler arkadaşlar limitin burada kaç karakterden oluştuğunu parantez içinde yazmanız gerekiyor. Mesela benim kullanacağım tablodaki isim
Ad verisi 40 karakteri geçmez diye tahmin ediyorum. 40 olarak belirledim. Bunu isteyen 50 yapabilir, 70 yapabilir. İstediğiniz sayı buraya yazabilirsiniz. Belli bir sayıdan daha fazla giremiyorsunuz. Yani buraya parantez içine ne yazarsanız bu sayı kadar karakter buraya girebiliyorsunuz. Bu varchar'a ek olarak mesela başka şeyler de var arkadaşlar. Burada şimdi şunu açalım. Bakın burada varchar'ı bulup buradan detayını şöyle arattırıp Ctrl V varchar mesela bakın görüyorsunuz. Burada sıfırdan 65.535 karaktere kadar bakın bayağı uzun. Maksimum alabileceği boyut. Yani bunların sınırlarını merak ediyorsanız bu siteden bakabilirsiniz. Varchar. Bir de char var. Hocam varchar'la char'ın farkı nedir diye çok öğrencilerimden çok sık soru gelir. Burada aslında detayı anlatılıyor. İsteyen buradan okuyabilir ama ben çok hızlı bahsedeyim. Hani diğer şeylerle ilgili detay bilgiler de yine burada kendiniz okuyup anlayabilirsiniz. İngilizceniz yoksa bu siteyi Türkçe'ye çevirip gerek Google Translate'te gerekse başka tool'larla Türkçe'ye çevirip çok rahat anlarsınız ama İngilizcesi basit İngilizce zaten bence sıkıntı olmayacaktır. Şimdi char'la varchar'ın farkı şu arkadaşlar. Char fixed length string. Şimdi ben eğer char desem, char 40 desem veri tabanında 40 karakterlik 40 byte yer ayrılıyor. Ama varchar 40 dediğim zaman 40 byte'lık yer ayrılmıyor. Maksimum 40 byte'a kadar yer ayrılıyor. Yani ekonomik bir veri tipi bu. Yani siz mesela adamın ismi Ali. Siz Ali'yi varchar 40 da tanımlayabilirsiniz. Char 40 da tanımlayabilirsiniz. İkisi de olur. Ancak char 40 dediğiniz zaman Ali kaç harften oluşuyor? 3 harf. Siz 40 byte'lık memorinizdeki ya da veri tabanınızdaki bellek bloğunu öncelikle RAM'de daha sonra tabi bunlar diskinizde tutulacak. Yani esas disk tabi. Diskinizde gereksiz yere 37 byte tutuyorsunuz. Çünkü Ali 3 karakter 3 byte 40-3 37. 37 byte'lık boş yer olacak. Yani şöyle göstereyim. Excel üzerinde daha güzel anlatırım size. Char kullandığınız zaman değerli arkadaşlar sizin 40 byte'lık şunların 40 tane olduğunu düşün. 40 byte'lık yer rezerve edecek gereksiz yere. Siz ama buraya sadece 3 byte'ını kullanacaksınız. Şunların toplam 37 tane şöyle 1, 2, 3, 4 sütun olduğunu düşünün. Siz 3 tanesini kullanacağım diye 40 byte'lık char kullanırsınız. Char parantez içinde 40. Ama varchar kullanırsanız durum öyle değil. Varchar değişken arkadaşlar. A variable length diyor. Yani maksimum 40'a kadar hakkınız var ama kaç kullanırsanız o kadarlık memoride yer kaplıyor. Mesela varchar tanımlarsanız ad kısmını Ali diye yazarsanız sadece 3 byte'lık yer kaplayacak diskinizde. Ve bu muazzam bir veri size alanı sağlayacak, tasarrufu sağlayacak diskinizde. Düşünün sizin büyük bir e-ticaret şirketiniz var ve kullanıcıların adını soyadını tutacaksınız. Milyonlarca kullanıcınız var. Gerçekten char olarak tutarsanız gereksiz yere diskinizde bir sürü boş alan bellek disk anlamında diyorum. Yer kaplayacak bunlar. Yer ziyan edeceksiniz arkadaşlar. Ancak siz bunu varchar olarak tanımlarsanız sadece kişilerin ismi kadar yani gerektiği kadar ekonomik yer harcayacak. Dolayısıyla çok karlı varchar kullanmak. O yüzden ben örneklerde hep varchar kullanacağım. Şimdi diğer alanım neydi? Ad diyorum. Ad diyorum. Şuraya gelelim. Varchar 70 değil 40 diyelim. 40 bize yeter. Çok uzun isimler olmayacağını düşünüyorum ben. Şimdi null olabilir mi olamaz mı? İsim de null olmamalı bence. Yani bu sizin tasarımınızla alakalı. Boş bırakılmamalı. Yani şuradaki bunu bir veri tabanı tablosu gibi düşünürseniz şuraya isim girecek. İşte öğrenci numarası 1. Adı boş bırakılır mı? Bir kayıt. Hayır boş bırakılamaz. Yani bir kayıt atıyorsan mutlaka adını yazmalısın. O yüzden not null olacak. Tiki kaldırdım. Devam edelim. Öğrenci no ad dedik. Başka ne olmalı? Soyad. Bu da önemli arkadaşlar. Varchar mesela soyad
Soyad biraz uzun olabilir diye 50 bıraktım onu. Soyad peki boş olabilir mi? Hayır. Hayır. Hiçbir öğrencinin adı soyad alanı boş olmamalı. Peki başka? Doğum yılı. Doğum yılı. Bu bilgide tam sayı olarak ya da small int de diyebilirsiniz bunu. Fark etmez ama ben int çok sık kullanıldığı için şu anda yeni başlıyorsunuz siz de en sık kullanılan veri tiplerini göstereceğim. Int diyorum. Boş olsun mu? Boş olmasın. Bu da dolu olsun. Son olarak bölüm. Hangi bölümde okuyor öğrencimiz? Bu da metin. Varchar 50 değil arkadaşlar. Bölüm isimleri belki uzun olabilir diye bunu 100 olarak bırakıyorum. 100 olarak bıraktım. Daha sonra şimdi allow nulls diyor. Bölüm belki bölüm daha belli değildir. Yani kaydını yaptırdı okula. Üniversiteye diyelim. Aslında belli oluyor ama hani diyelim ki belli olmadı. Varsayalım. Yani null olabilir diye. Bu örneği göstermek için yapıyorum. Bunu bu şekilde bırakıyorum. Şu Excel'imi de doldurayım. Ad dedim. Soyad, doğum yılı. Soyad, doğum yılı. Sonra şu alanı da bir sarıya boyayalım. Bunlar başlık çünkü. Bölüm. Sonra şimdi bunları bir şöyle ortalayalım arkadaşlar. Ortala dedim ama ortaladı mı? Hayır. Şu mu ortalıyormuş? Bu ortalıyormuş. Tamam. Şimdi öğrencinin ad, soyad, doğum yılı, bölüm. Tamam. Bunları belirledik. Şimdi bu tablomuz hazır. Ancak bir sorun var burada. Sorunumuz ne? Öğrenci numarası primary key olarak atamadık. Yani aynı öğrenci numarası şu durumda iki tane öğrenci aynı öğrenci numarasından girebilir. Bir mesela Ali, Veli, doğum yılı 1990 diyelim. Bu arkadaşın bölüm kimya diyelim. Mesela bu arkadaşımızın öğrenci numarası 1 ama tutup da ben eğer bu şekilde tabloyu bırakırsam buraya Veli, bu Ali Veli demeyelim de Zeynep Kaya diyelim. Mesela bunun da 1994 diyelim. Bu da diyelim ki matematik diyelim bu arkadaşımızın bölümünde de. Şimdi ben şöyle biraz açalım buraları. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yaparsak bizim aynı öğrenci numarasına iki kaydı atar. Bu şekilde bırakırsınız. Dolayısıyla bunu primary key olarak atamanız lazım. Primary key olarak atamak için buraya geliyorsunuz. Primary key yapmak istediğiniz sütunu. Primary key olması gereken sütun hangisi? Öğrenci no sütunu değil mi? Farklı olmalı. Bu mesela 2 olmalı, 3 olmalı. Neyse aynı olmamalı. Buraya geliyoruz. Buna böyle seçeceğiz. Sağ tık. Bakın set primary key yaptık. Bakın burada bir anahtar sembolü belirdi. Bu tablonun, bu sütununun primary key olduğu anlamına gelir. Bu şekilde yaptık. Bitti arkadaşlar. Ben işlerimi bitirdim şu anda. Tablo tasarımımı yaptım. Save'e basarsam tablo oluşacak. Henüz oluşmadı. Bakın save'e basmazsanız oluşmaz. Save tuşuna bastım. Bana şimdi istiyor. Tablona bir isim ver diyor. Bu tablonun ismini öğrenci tablosu olarak belirliyorum. OK'ye basıyorum. Kaydetti. Ama göremiyorum hocam bunun altında. Göremezsin. Çünkü refresh etmen lazım. Tables kısmına gel. Seç. Sağ tıkla. Refresh'te refresh bakın geldi. DBO.öğrenci. Hep bunun başına DBO koyar. Onda kafanız karışmasın. Bu database object'in kısaltılması. Öğrenci tablosu. Bak tablonuz gözüktü burada. Tıklayın şu artıya sütunlar. Kalın. Sütunlar. Buna tıklayın bakın. Gördünüz mü sütunları? Öğrenci no, ad, soyad. Az önce bizim yazdığımız sütunlar. Doğum yılı, bölüm vesaire vesaire. Bakın öğrenci no'nun primary key olduğu için yanında anahtar sembolü var arkadaşlar. Şimdi bu şunlar ileri seviye konular. Bunlara şimdi girmeyeceğim. Öncelikle biz temel bilgileri öğrenelim. Bir tablo oluşturduk. Sütunları belirledik. Peki bu tabloyu ben oluşturdum. Bu tabloyu oluşturdum ancak bu tablonun içine eleman nasıl atabilirim? Bakın bu tablonun içine eleman atmak da basit. Şöyle geliyorsunuz, sağ tıklıyorsunuz. Kullanıcı arayüzü üzerinden nasıl atabilirim? Kullanıcı arayüzüne sağ tıkladım. Edit tab 200 rows diyor. Satır demek row. En baştaki ilk 200 satırı düzenle demek. Tıklayın buna. Bakın ilk satır geldi. Yani sanki şu bakın bizim exatımız. Öğrenci no bakın sanki birebir aynı. Öğrenci no ad soyad değil mi? Doğum yılı bölüm. Şimdi burada biz doldurmamızı istiyor bizde. Öğrenci no 1 ad Ali soyadı Veli
Doğum yılı ne dedik? Şu Excel'deki gibi doldurmak istiyorum. 1990 kimya. 1990 bölüm kimya. Bakın arkadaşlar. İlk kaydımızı attık. Şu anda veri tabanımıza bu kayıt diskimize, hard diskimize yerleşti. Bu kayıt artık diskimizde mevcut. Biz bilgisayarı kapatıp açtığımız zaman bu veri tabanı, bu tabloya tekrar içeriğine bakmak istediğimiz zaman bu kaydı göreceğiz. Bu kayıt eklendi. Siz silmediğiniz sürece silinmez. Peki ben bu kaydı ekledim. Kapatıyorum bunu. Bunun da işi bitti. Bunu da kapatabilirim. Ben bu tablo içindeki kayıtları nasıl göreceğim? Kullanıcı arayüzü üzerinden diyorsanız onu göstereyim. Sonra SQL üzerinden select query'leri ileride göreceğiz. Sağ tıklayıp select top 1000 rows diyor. İlk 1000 kaydı göster. Buna tıkladığınız zaman bakın sizin için otomatik bir sorgu oluşturdu arkadaşlar ve bu sorgu sonucundan tablonuzdaki tüm kayıtları gösterdi. Tek bir kayıt olduğu için bizim az önce yazdığım tek bir kaydı gösterdi. Ali Veli 1990 kimya bölümü. Peki başka kayıtlar nasıl ekleyebilirim? Yine sağa gel. Edit'te bakın edit 2 Zeynep Kaya 1995 matematik diye eklediğim zaman bakın bunu eklediğim zaman ekledikten sonra boş bir yere şöyle tıklayın mouse'unuza o ekler kaydı. Daha sonra yine buraya gelip sağ tıklayıp select the top 1000 rows da diyebilirsiniz. Ya da az önce biz bunu dediğimizde oluşturulan bir query, otomatik bir query oluşturdu. Sorgu demek query. Bir query sorgu oluşturdu. Bu sorguyu yeniden çalıştırabilirsiniz. Hocam nasıl çalıştıracağım bu sorguyu yeniden? Üzerine gel buraya. Şurayı aç. Buraya gel. Yalnız herhangi böyle maviyle herhangi bir yeri seçme şimdilik. Cursor'ın boşta dursun. Execute'a bas. Bakın çalıştırmış oldum. Bakın aynı şey. Ha bunu kapattın. Ha böyle yaptın. Ha o şekilde yaptın. Şunu da aynı bu şekilde bakın. İlk iki kaydımız gelmiş oldu arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz üzere. Bakın. Şimdi primary key'in öneminden bahsedeceğim size. Geldim buraya. Ben buraya aynı öğrenci numarasından 2 numaralı bir öğrenci daha girmek istiyorum. 2 dedim. Buraya geldim. Diyelim ki buraya Kaan isminde bir öğrenci gireceğim. Kaan Öz diyelim. Doğum yılı 1997 diyelim. Bölümü atalım buraya. Biyoloji diyelim arkadaşlar. Biyoloji. Şimdi bakın. Tamam. Cursor'ı başka bir yere bastım. Yani aynı az önce yaptığım gibi. Bakın hata verdi. No row was updated. Herhangi bir şey yapmadım dedi. Çünkü diyor bakın bir error var burada diyor. Error'ın sonucu da diyor primary key constraint diyor. Bakın primary key constraint. Violation of primary key constraint. Primary key kuralının ihlali. Violation ihlal demek. Primary key biliyorsunuz constraint kural demek. Primary key kuralının ihlali. Error nedeni. Error'ın nedeni primary key kuralının ihlali. PK öğrenci cannot insert duplicate key in object. DBO öğrenci the duplicate value is 2. Yani 2. 2'yi kullandın. Sen bu 2 diyor 2 kullanamazsın diyor. Daha önce kullandın diyor. Lütfen düzelt diyor. Correct the errors and retry or press ESC to cancel the changes diyor bana. Tamam'a tıkladım. ESC'e basarsam şeyleri iptal eder. Bakın sildi satırı. Eskiye basmayıp düzeltirseniz de girerdi. Tekrar yapacağım ben onu. 2. Yine hatalar yapıp düzelteceğim bu sefer. Eskiye basmayacağım. Az önceki yazdıklarımı yazıyorum tekrar. Buna da diyorum ki bakın biyoloji. Bu 2'yi 3 yaptım arkadaşlar. Bakın kabul etti. İşte primary key olarak atamadığınız zaman buraya aynı kaydı atabiliyorsunuz. Size onu göstermek istiyorum şimdi. Primary key atadık ya. Primary key atamasaydınız ne olacaktı? Onu göstereyim. Onu şurada göstereyim. Bu primary key kalsın. Mesela ad alanını biz primary key yapmadık değil mi? Mesela ad alanı yapmadığım için aynı adı olan başka öğrencileri de kayıt edebilirim bu okula. Doğru mu? 4 numaralı öğrenci. Bir Zeynep daha geldi arkadaşlar. 2 Zeynep var. Zeynep Kaya değil de Zeynep Çalışkan. O da 1998 doğumlu olsun.
Hatta bölümü de biyoloji. Bakın biyoloji de daha önce kullanmıştım. Bakın. Enter'a bastım. Enter'a da basabilirsiniz. Mouse'u herhangi bir yerde olur. Enter'a bastım. Kaydı kabul etti. Hata vermedi. Neden? Ama aynı hocam Zeynep'ler olsun. Hata vermemesinin nedeni ad sütununun primary key olmaması nedeniyle. Ad sütunu primary key olmadığı için ki olmaması gerekir. Bir sınıfta bir okulda Zeynep isminden bir sürü olabilir. Ali isminden, Kaan isminden bir sürü olabilir. Bunları primary key yapmıyoruz. Neyi primary key yapıyoruz? Öğrenci no, TC no gibi unique olan sütunları primary key yapıyoruz. Tek bir tane olabilir. O okulda o TC numarasından, kimlik numarasından ya da o öğrenci numarasından tek bir öğrenci olabilir. Onları primary key yapıyoruz. Dolayısıyla bakın Zeynep'i kabul etti. Aynı şekilde biyolojiyi de kabul etti. Çünkü bir biyoloji bölümünde bir sürü öğrenci olur. Hep bölümlere ortak olabilir. Dolayısıyla primary key konusunu ve tablo oluşturma konusunu bu derste anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi primary key oluşturduk. Basit bir tablo oluşturduk ama bunları kullanıcı arayüzünden yaptık. Bir sonraki ders bunları SQL komutu üzerinden yapmayı öğreteceğim sizlere. Yani SQL query'leri yazarak burada new query ile SQL query ekranları açacağız. Query text dosyaları oluşturup o dosyaları da kod yazar gibi SQL kodu tabi yazıp SQL script'i yazıp onları execute edip oluşturacağız tabloları arkadaşlar. Bu şekilde bunları yaptık. Şimdi buradan bunu silmeyi öğreteceğim size. Bu tabloyu kullanıcı arayüzünden nasıl silebilirsiniz? Böyle bir tablom var ama ben bunu silmek istiyorum. Sağa tıklıyorsunuz. Bakın silindiği zaman veriler de içindeki tablo ve veriler de siliniyor. Dikkatli olun o yüzden. Tüm tabloyu siliyorum. Delete'e bastığınız zaman delete. OK diyorsunuz burada. Bakın. Gitti. Şimdi şunları kapatalım. Bunu da kapatalım. Bakın gitti buradan. Tables gel refresh yapsan da gelmez artık. Böyle bir tablo yok. Tabloyu sildik. Evet. Bu dersimizde kullanıcı arayüzü yani SQL Server Management Studio üzerinden tablo oluşturmayı, kayıt atmayı içine ve silmeyi öğrendik. Bir sonraki derste bu işlemleri SQL komutlarıyla yapmayı öğreneceğiz. Bir sonraki ders görüşmek üzere.